Merhaba hepinize. Videoya hoş geldiniz. Şu an Malezya'nın Borneo adasındayım. Dünyada şu ana kadar tanımlanmış canlı türünün %50'si yağmur ormanlarında yaşıyor. Ve ben şu an Borneo yağmur ormanlarında Mulu Milli Parkı'nın içindeyim. Şimdi size Mulu Milli Parkı'nı anlatmak istiyorum birazcık. Öncelikle nasıl gelebiliriz, nerede kalabiliriz, sonrasında Milli Park'a giriş, neler görebiliriz, nasıl aktiviteler var, fiyatlar nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Önce Borneo'nun nerede olduğuyla ve Mulu Milli Parkı'nın nerede olduğuyla başlayalım. 160 milyon yıllık dünyanın en eski yağmur ormanını barındıran Borneo adası, Uzak Asya'da Brunei Sultanlığı, Malezya ve Endonezya'nın paylaştığı bir ada parçası. Mulu Milli Parkı da bu adanın batısına yakın Malezya sınırları içinde yer alıyor. Mulu Milli Parkı'na Malezya'nın Kuching, Miri ve Kota Kinabalu şehirlerinden her gün aktarmasız uçuş yapmak mümkün. Biletleri Malezya Hava Yolları'nın sitesinden alabilirsiniz. Fiyatlar genelde $40 civarında. Böyle küçük uçaklarla yapılıyor uçuşlar ve her gün uçuşu olduğu için çok az insan uçuyor. Yaklaşık 10 kişiyle birlikte bir uçuş gerçekleştireceksiniz. Uçak havalandıktan sonra Borneo yağmur ormanlarının %60'ının katledildiğini ve yerine palmiye ağaçlarının dikildiğini kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Dünya üzerinde tanımlanmış canlı türlerinin %50'sini barındıran yağmur ormanı aslında şuna benzemekte. Uçağınız küçücük bir havaalanı olan Gugung Mulu Milli Parkı'nın girişine inecek. Ulaşımdan bahsettikten sonra şimdi konaklamadan bahsetmek istiyorum. Booking.com'dan gideceğiniz tarihleri seçerek konaklamanızı ayarlayabilirsiniz. $8'dan başlayan ve genelde $10 civarında olan birçok konaklama seçeneği mevcut. Konforumdan ödün vermek istemiyorum diyenler için de Marriott Resort $120 civarında çift kişilik odalar sunmakta. Mulu Milli Parkı'nın içinde telefon kesinlikle çekmiyor ve çok sınırlı bir Wi-Fi bağlantısı var. O yüzden dönüş uçak biletinizi ve konaklamanızı gelmeden önce kesinlikle ayarlayın. Kalacağınız yere eşyalarınızı bıraktıktan sonra yapmanız gereken ilk şey Milli Park'ın yönetim ofisine gelmek. Milli Park'a geldiğiniz zaman size şöyle bileklikler verecekler. Hangi gün geldiyseniz o güne özel bir renk var ve bu bileklikler 5 gün boyunca geçerli. Güne özel renk vermelerinin sebebi 6. 7. günde kalırsanız burada ekstra para ödemeniz gerekiyor. Onu anlamak için böyle farklı renkler veriyorlar. 5 gün boyunca Milli Park'a giriş ücreti olan 30 ringgit'i ödedikten sonra size bu haritayı verecekler. Bu harita üzerinde yapabileceğiniz turlar, hangi turlara rehberli katılmanız gerektiği, hangi turları kendiniz yapabileceğiniz açık bir biçimde yazılı. Seçeceğiniz turlara göre sizden ödemeyi alacak olan görevliye bütün turlar hakkında detaylı bilgi sorup haritanın sol üst köşesindeki bölüme Milli Park'ta kalacağınız günler için bütün turlarınızı planlayabilirsiniz. Ben bu turlardan sadece 2 tane mağara turu ve bir gece yürüyüşü turuna katıldım. Katıldığım ilk mağara turu Temiz Su Mağarası ve Rüzgar Mağarası. Fiyatı 67 ringgit ve eğer yüzmek istiyorsanız yanınıza mayonuzu almanız gereken bir tur bu. 4 saat sürüyor. İkinci tur Geyik Mağarası'na. Bu turda 4 saat sürüyor. Bu tura yürüyerek gidip yürüyerek dönüyorsunuz ve fiyatı 35 ringgit. Ve son olarak yine rehberli bir tur olarak katıldığım gece yürüyüşü de 22 ringgit ve yaklaşık 2 saat sürüyor. Bu tura da yürüyerek gidip yürüyerek dönüyorsunuz. Giriş ücreti ve bu 3 tura toplamda 154 ringgit yani $37 ödedim. Milli Park'ta günlerinizi planlayıp ödemenizi yaptıktan sonra gezmeye başlayabiliriz. Fakat aklınızda tutmanız gereken çok önemli bir nokta var. Milli Park'ın neredeyse her yerinde nakit kullanılıyor. O yüzden yanınızda yeteri kadar nakit para olduğundan emin olun. Sadece turların ve girişin ücretini kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz. Milli Park'ta yapacağınız turlar boyunca her yer böyle tabelalarla donatılmış. Kaybolmak neredeyse imkansız. Ve yürüyüşlerinizin çoğunu böyle ahşap iskeleler üzerinde yapacaksınız. Şimdi yanınızda kesin taşımanız gereken birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Milli Park inanılmaz sıcak ve inanılmaz nemli. Ortalama günde bir kez yağmur alıyor. O yüzden yanınızda bir şemsiye ya da yağmurluk ya da su geçirmez bir çanta getirmeniz çok önemli. O yüzden bunları yanınızdan eksik etmeyin. Kafa lambası getirmeniz kesin gerekiyor. Çünkü gece yürüyüşleri var. Bütün hayvanlar geceleri ortaya çıkıyor aslında burada. Ne kadar iyi kafa lambası o kadar çok canlı görme ihtimali. Bunu aklınızda tutun lütfen. 3 kilometrelik bir yürüyüşün ardından Geyik Mağarası turunun başlangıç noktasına geleceksiniz. Şimdi bu 3 kilometrelik yolculuk boyunca görebileceğiniz bazı canlıları göstereceğim.
3 kilometrelik yolu doğayı inceleyerek yürüdükten sonra Geyik Mağarası'nın girişine geleceksiniz. Rehber sizi önce bir küçük mağaraya, sonra da dünyanın en büyük ikinci mağarası olan Geyik Mağarası'na götürecek. Geyik Mağarası girişindeki Abraham Lincoln silüeti ve içindeki 4 milyona yakın yarasayla ünlü. Yarasaları göremeseniz bile dışkılarını görebilirsiniz. Mağara turunuzu bitirdikten sonra hemen dışarıdaki yarasa gözetleme noktasında yarasaların akşam yemeği toplamak için mağarayı terk edişlerini izleyebilirsiniz. Hava durumuna çok bağlı olan bu doğa olayı her gün gözlenmiyor. O yüzden birkaç gün arka arkaya gelmeniz gerekebilir. Şimdi de ikinci turum olan Temiz Su Mağarası ve Rüzgar Mağarası'ndan bahsetmek istiyorum. Bu turların neredeyse hiçbir zorluğu yok. Arkamda gördüğünüz Çimli amca neredeyse 90 yaşındaydı ve bizimle bütün turlara katıldı. Bu turun başlangıcında çok keyifli 15 dakikalık bir nehir yolculuğuyla yerli bir köye varacaksınız. Yerlilerin elleriyle yaptıkları hediyelik eşyalardan satın alabilirsiniz burada. Aynı zamanda yerlilerin avlanma tekniği olan içi boş bir ağaçla dart üfleme deneyimini de burada yaşayabilirsiniz. Fiyat 2 dart üflemek için 1 ringgit. Burnuyla flüt çalarak dünyaca tanınır bir hale gelen bu teyzeyi de yine aynı köyde göreceksiniz. Köyden sonra 10 dakikalık bir tekne yolculuğu daha yapıp mağaralara varacaksınız. Bu mağaraların ikisi de gerçekten çok büyük ve çok güzeldi. Bu tura katıldığım için çok mutluyum. Son etkinliğim olan gece yürüyüşüne geçmeden önce size yemeklerden bahsetmek istiyorum. Mulu yerleşkesinde büyük bir tane market var. Ama içinde ihtiyacınız olabilecek her şeyi bulabilirsiniz. Konserveler, bisküviler, çikolatalar ve ihtiyacınız olabilecek diğer her şeyi bu markette bulmanız mümkün. Fiyatlar normalden biraz daha pahalı fakat burada bulabileceğiniz tek yer. Yemek konusunda da kaldığınız yer muhtemelen sizin için yemek hazırlayacaktır ve diğer yerlerden daha ucuz olacaktır. En çok yemek seçeneği ise Milli Park'ın hemen girişindeki bölgede. Milli Park'ın sınırı olan nehri geçmeden önce birkaç restoran seçeneği mevcut. Fakat ben paramın Milli Park'a gitmesini istediğim için park içindeki restorandan yedim yemeklerimi. Gündüz yaptığım gezilerde bile kendimi böyle korurken gece yaptığım gezilerde uzun paçalı ve uzun kollu kıyafetler giymeyi tercih ettim. Bu kıyafetler daha az tedirgin olmamı ve canlılara daha fazla odaklanabilmemi sağladı. Canlıların neredeyse tamamı gece ortaya çıkıyor ve yapacağınız gece yürüyüşlerinde karşılaşabileceğiniz bazı hayvanların fotoğraf ve videolarıyla sizi baş başa bırakıyorum. And you can see it's It's an like organ leaf.
Yeah, it opens when it does the sound. That's cool. Lycka till. Mulu Milli Parkı'nın içinde Borneo yağmur ormanlarının ortasında böyle kimsenin gelip geçmediği bir yerden size bu videoyu hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur video. Eğer beğendiyseniz aşağıya beğeni bırakın. Kendimi geliştirmem için tavsiyeleriniz varsa yorumlara yazın. Milli Park'la ilgili, buradaki canlılarla ilgili herhangi bir şekilde bizi bilgilendirmek istediğiniz bir nokta varsa onları da yorumlara bırakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.